adalet gibi yüce bir değere hizmet eden bir teşkilatla beraber adalete, milletimizin adalet beklentilerine, hak ve hukuk konularında hizmet etmeyi bir terazi elinde tutan, hak ve hakkaniyetle anayasa, kanun ve hukuka bağlı bir vicdanla dosya ve delilleri vicdan terazisinde, adalet terazisinde dosdoğru tartarak onu tespit etmek, daha sonra da hak sahibine teslim etmek yüce bir görevdir. Herkes bu terazinin doğru tartması için ayrı ayrı vazifeleri ifade ediyor. Görünen hakim, savcı ama görünmeyen de bir o kadar başka çalışanımız var. Çünkü davalı ve davacıların yarısı kaybediyor, yarısı kazanıyor. Kazanan da istediği gibi kazanmıyor. İstediği gibi kazandığını düşünmediği bir yerde orada adaletin terazisini dosdoğru tartmak ve adaleti ayakta tutmak büyük bir görev. Vesilesiyle infaz koruma memurlarımız ve cezaevlerimiz konusunda bir fasıl açmak isterim. Günlerde özellikle son birkaç aydır Türkiye cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olduğuna dair iftiraları esasmış gibi, hakikatmiş gibi sosyal medyadan, kendi yayın organlarından ve parlamento içine kadar uzanan bazı kişiler vasıtasıyla gündeme taşıyorlar. Türkiye'nin ceza infaz sistemi çok nettir, şeffaftır ve dünyanın en iyi örneklerinden bir tanesidir. Hem uluslararası denetime açıktır, hem ulusal denetime açıktır. Her türlü denetim cezaevlerimizde yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye 2005'te Türk Ceza Kanunu'nda, yeni Türk Ceza Kanunu'yla beraber işkence suçlarında zaman aşımını da kaldıran bir ülkedir. Onun için de buradan sizin vasıtanızla aziz milletimize bir kez daha ifade etmek isterim ki terör örgütlerinin yürüttüğü bu kampanyaya karşı siz terör örgütlerinin kimliğini biliyorsunuz, görüyorsunuz. Bu iddiaları dile getirenleri de görüyorsunuz. Ya terör örgütleri ya da terör örgütlerine müzahir çevreler ya da siyaseten onlara destek verenler olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ben de buradan açık bir şekilde ifade ediyorum. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Türkiye cezaevlerinde işkence yoktur. Kötü muamele yoktur. İşkence ve kötü muameleye sıfır toleransla yaklaşılmaktadır. Bu konuda gelen hiçbir iddia açıkta bırakılmamıştır. Her iddia incelenmiş, değerlendirilmiş ve bunlarla ilgili tahkikatlar yapılmıştır. Hem idari yönden hem de adli yönden ihtiyaç varsa tahkikatın yapılmasına hiçbir engel çıkarılmamıştır ve hepsi sonuna kadar yapılmıştır. Bundan sonra da yapılmaktadır. Denetim, ulusal denetim, ülke içinde denetim ve ülke dışı denetimlere de bizim cezaevlerimiz sonuna kadar açıktır ve bu açıklıkla biz buradaki iftiralarla Türkiye cezaevlerindeki infaz sisteminin ve gardiyanlarımızın, infaz koruma memurlarımızın, diğer cezaevi çalışanlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin lekelenmesine, karalanmasına asla izin ver. Bizim anlayışımız cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu bulunan kişilerin işledikleri ya da isnat edilen suçlardan bağımsız olarak her bireri ailelerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne emanettir. Onların canlarından, sıhhatlerinden, yemelerinden, giymelerinden, barınmalarından, her türlü ihtiyacının giderilmesinden devletimiz sorumludur. Devlet adına da bu işi infaz koruma memurlarımız yerine getirmektedir.